Trade Wars YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videoda ön satışların ne demek olduğunu ve bu satışları nereden takip edebileceğimizle alakalı birçok bilgiyi sizlerle paylaşmış olacağız. Serinin ilk videosunda ön satışların ne demek olduğunu ve bu satışları nereden takip edebileceğimizle alakalı birçok bilgiyi sizlerle paylaşmış olacağız. Ön satışların ve Launchpad'in tanımına geçmeden önce konunun daha iyi anlaşılabilmesi için girişim sermayesi fonlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Girişim sermayesi fonları, gelişme potansiyeli yüksek olan girişim şirketlerine sermaye sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Bu fonlar yaptıkları yatırımların karşılığı olarak şirketlerden pay alıp ortak olurlar. Bu fonlar küçük şirketlere çok erken dönemde yatırım yaptıkları için aynı zamanda büyük bir riskle karşı karşıyadır. Yatırım yapılan şirketlerin bir kısmı ilerleyen dönemde iflas edebildiği gibi bir kısmı da çok hızlı büyüyerek bu fonlara büyük bir getiri sağlayabilmektedir. Launchpad'ler ise merkeziyetsiz girişim sermayesi olarak tanımlanabilir. Ayrıca kelime anlamı olarak başlangıç platformu da denilebilir. Launchpad'ler henüz borsalarda listelenmemiş tokenları halka arz edilmeden önce, borsalarda listelenmeden önce yatırımcıların ön satıştan almalarına izin veren platformlardır. En kısa tanımıyla ön satış, bir coin ya da token'ın piyasaya çıkmadan önce proje sahiplerinin fon toplamak amacıyla elinde bulundurduğu token ya da coinlerin bir kısmının satılmasını tanımlayan bir varlık dağıtım modelidir. Launchpad platformları genellikle kendi platformunun token'ını elinde bulunduran yatırımcılara o platform üzerinde ön satışı gerçekleşecek olan tokenlardan ön satışa katılım hakkı tanır. Bu hak yatırımcının elinde bulundurduğu tokenların miktarına göre değişkenlik gösterir. Ayrıca bazı borsalar üzerinden de ön satışlar gerçekleştirilebiliyor. Örneğin Binance Launchpad, Huobi Prime List, MXC M-Day, CoinList bunlardan bazıları. Ön satışları ifade eden birçok kısaltma mevcut. Bunlardan bazıları şöyle: ICO, Initial Coin Offering, Türkçesiyle ilk coin arzı. IDO, Initial Decentralized Exchange Offering, Türkçesiyle ilk merkeziyetsiz borsa arzı. IEO, Initial Exchange Offering, Türkçesiyle ilk borsa arzı. IGO, Initial Game Offering, Türkçesiyle ilk oyun arzı. IPO, Initial Public Offering, Türkçesiyle ilk halka arz. INO, Initial NFT Offering, Türkçesiyle ilk NFT arzı. IMO, Initial Metaverse Offering, Türkçesiyle ilk Metaverse arzı. Bu kısaltmaların hepsi de genel olarak ön satış anlamı taşımakla beraber kendi içinde küçük farklılıklar gösteriyor. Örneğin IGO, oyun sektöründe yer alan token ya da coinlerin kripto para borsalarında satışa çıkmadan önce ön satıştan alınması sürecidir. ICO, IDO, IEO gibi kavramlar da IGO gibi ön satış için kullanılan tabirler olmakla beraber IGO tabiri sadece oyun sektörüne özel bir kavramdır. Peki ön satışlara nasıl katılabiliriz? Ön satışlara katılabilmek için birçok seçenek mevcut. Venture Capital yani risk sermayesi, Launchpad platformları, Whitelist ya da borsalar. Ön satışları hangi siteler üzerinden takip edebiliriz? Yapılmakta olan ve yapılması planlanan ön satışları takip edebileceğiniz sitelerden en popüler olanı CryptoRank. Bu site üzerinden ön satışı gerçekleşmekte olan ve gerçekleşecek olan projeleri ve bu projelere ait bazı bilgileri bulabiliriz. Ön satış aşamaları. Seed sale yani tohum satışı projenin en erken yatırım alabildiği aşamadır. Bu aşamadaki yatırımcılar tokenlarını genellikle en ucuza alan yatırımcılardır. Ancak tokenlarını da genellikle en son alan yatırımcılardır. Strategic Round, incubator firmaların, büyük firmaların ya da yüksek takipçili influencer hesapların yatırım yapmasına imkan veren aşamadır. Private Round, yatırımcıların bireysel olarak bir coin ya da token'a yatırım yapabildikleri en erken aşamadır. Private yatırımcılar, halka arz öncesi tokenları en ucuza alan son yatırımcılardır. Genellikle birden fazla private satış şekli olabilir. Private 1, Private 2, Private 3 şeklinde aşamaları olabilir. Public Sale, public satışlar token'ın borsada listelenmeden önce yatırım yapabileceğimiz en son aşamadır. Binance, Huobi gibi borsalar, Trustpad gibi Launchpad platformları tarafından düzenlenir. Fiyat diğer aşamalara göre daha pahalıdır. Ancak bu aşamadan yatırım yapanların tokenlarının kilidi diğer aşamadakilere göre daha erken ve daha yüksek oranda açılır. Vesting yani hak ediş nedir? Belirli bir süre için bir token'ın satışını kısıtlama eylemi.
Ekip, geliştiriciler, danışmanlar ya da ön satışa katılmış yatırımcıların sahip olduğu token ya da coinlerin haciz işlemine tabi olması. Daha açık bir ifadeyle kilitlerin açılıp serbest ve kullanılabilir hale geçmesi sürecini tanımlar. Yani bizi ilgilendiren kısmı düşünürsek, aldığımız coin'in ne kadarlık kısmının hangi aralıklarla satılabilir hale geleceğini görebilmemizi sağlar. Şimdi bazı terimlerden bahsetmek istiyorum. Lineer vesting, token ya da coinlerin kilitlerinin gün be gün açılması anlamına gelir. Cliff yani uçurum, ön satıştan aldığımız tokenların elinize geçmeden önce bir süre bekletilmesi anlamına gelir. Şimdi ekranda görünen projenin vesting sürecine bakalım. Tokenlarımızın %10'unun kilidi TGE'de yani listeleme anında açılacak. Ardından bir ay cliff yani boşluk olacak. Ve tokenların %90'ının kilidi bir ayın sonunda 6 ay boyunca lineer bir şekilde yani gün be gün açılacak. Şimdi TGE'den bahsetmek istiyorum. TGE, Token Generation Event yani token üretim etkinliği ya da token lansmanı diyebiliriz. Tokenların lanse edilip blok zincir tabanlı bir ağda teknik olarak oluşturulmasını, piyasaya sürülmesini kapsayan süreci ve eylemi tanımlar. IMC, Initial Market Cap, bir coin ya da token'ın listeleme anında olan market değerini tanımlar. Listeleme fiyatıyla listelenme sırasında dolaşımda olan token adedinin çarpımı sonucu elde edilen değere eşittir. Evet sevgili TradeWars takipçileri, bu videomuzda sizlerle ön satışlar üzerine konuştuk. Sorularınızı videonun yorum kısmına belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.